Evet, çayımızı aldık. Çözünürlük ayarlarımız biraz kötüymüş. Onları kontrol ettim. Yeni çözünürlük ayarlarını güncelledim. Buna göre bir arama yaparak biraz demoyu hadi bakalım ateşleyelim. Bakalım ne var ne yok. Önce elimizde ne var? Call Manager'ımız vardı. Bir de kayıt ünitemiz vardı. Crystal Quality'nin arayüzü erişmiştik. Call Manager'a eriştik. Önce bir Trunk'a bir bakalım. Herhangi bir sorun yok. Tamam. Trunk çalışıyor. Telefonlara bir bakalım. Elimizde 4 tane register edilmiş telefonumuz var. 3'ü Voice Video VLAN'da, bir tanesi de onlu VPN bloğu üzerinden geliyor. VPN kurarak çalıştırmıştık hatırlarsanız. Hangisi VPN'den geliyordu? IP Communicator. Tamam. Burada monitör ekranına geldiğim zaman Crystal Quality'de bu 4 tane telefonun extension numaralarına göre dahillerini görüyorum. Bir de remote atmışız. Nereye? Gene Crystal Quality'nin server'ına. Orada remote desktop üzerinden de yaptığımız çağrıları, işte VoIP call'lar, SIP trunk'lar, arka tarafındaki Ether üzerinde, Wireshark üzerindeki tüm Ethernet paketlerini, giden gelenlerin hepsini gözlüyoruz, bakıyoruz. Nasıl kaydediyoruz, nasıl yapıyoruz diye. Hadi bir çağrı yapalım. Neler oluyormuş bakalım. Bu kaçmış? 11.10. Peki bir dakika. Buna bir arama yapmadan önce şurada 78-21'leri bir kendi arasında bir aratmak istiyorum önce. 11.40'dan 11.30'a. Bir çağrı yaptım. Çalıyor fakat henüz açan yok. Şu an çağrı açıldı. Karşılıklı görüşme başladı. Bunlar şimdi karşılıklı konuşuyorlar. Birazcık zaman geçsin. Peki. Buraya bir geldiğim zaman ne görüyorum? Burada bir SIP call olarak VoIP call'ları görüyorum. Tık tık hemen düştü zaten. 11.30-11.40 arasında görüşme. Call'da dikkat edin. Şunu hatta yukarıya doğru alalım biraz. Şöyle. Invite paketlerinin durumunu görüyorum. Giden gelen çağrı durumlarını görüyorum. Görüşmeyi burada detaylıca analiz edebiliyorum. Burada zaten 10-10, 20-10 burada bir artı bir paketleri var. Arkada dikkat edin. Session kurulduğu andan itibaren hatırlayın bizim çalışma sistemimizde. Session kurulduğu andan itibaren biz bir yapı oluşturuyoruz ve o sayede kayıt yapıyorduk. Normalde network'e yük bindiren bir yapımız yoktu. Güzel. Tamam. Bunu aldık. Gelelim buraya. Ana ekranımıza. Kaydımız yapıldı. Görüşme de devam etti ve artık iki tarafta görüşmeyi, telefonları kapattılar. Dikkat edin. Yaklaşık 57 saniye süren bir görüşmemiz olmuş. İki kişi arasında. Bu internal'da bir görüşme bu. İçeride bir görüşme yapmışız. Dışarıyı da istersek lisansımızla arayabiliyoruz. Yani duruma göre. Bir search edelim bakalım. Bugün bayağı bir deneme yapmıştım. 11.40'dan 11.30'a neler var neler yok. Bugünkü tarih içerisinde bir arama yaptırıyorum. 11.40, 11.30. Saate takılmayın. O çünkü sistem saatiyle alakalı bir güncelleme ihtiyacı var o kadar. 11.30, 11.40. Bu görüşmeleri burada görüyorum. Arayan, aranan, caller arayan, called aranan olacak şekilde baktığınız zaman aralarındaki geçen görüşmeyi görüyorum. Bu satırı tek tıkla seçip çift tıkla açtığım anda bana o görüşmenin içeriğini bana burada bir dosya halinde oluşturuyor. Şuradan arkamızdaki prezentasyonumuzu da kapatalım. Şunu şöyle bir görelim tek bir ekran üzerinde. Ben eğer buradan play'e bastığım andan itibaren arka taraftaki tüm görüşmeyi dinlemeye başlıyorum. Burada tabii özellikle belli başlı yerler. Şimdi uzaktan görüşme, sesi alıyor, ortam sesini dinlemeye çalışıyor sanki ama normal konuşma olsa bir metin burada dalgalar, yani ses dalgaları çok ciddi şekilde şey yapacak, bize uyarı yapacak. Bunu istersem kaydedebilirim. MP3 formatında alırım. Kendime bir ses dosyası gibi alırım. Tertemiz bir şekilde bir ses dosyası şeklinde de saklayabilirim. MP3 derken biz birçok farklı ses formatını destekliyoruz. Bu ses formatını desteklerken de yaptığımız birçok dönüşümler de var. İhtiyaca binaen artık nasıl istiyorsanız o size kalmış bir yapı, talep. Burada baktığınız zaman görüşme artık bitti. Kurulan SIP session'ların tamamı state durumları completed pozisyonda. Arkada bunu kapatalım. Gerek yok sevmeye etmeye. Yapımız, sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Tamam, artık arkadaki session'da gösterdik. Bir tane de dışarısıyla olan bir aramaya bakalım. Bir örnek nedir ne değildir. Şunu da bir hemen kapatalım. Bir örnek daha yapalım. Gel bakalım şöyle bir açılsın. IP Communicator'ımızdan 11.20'ye biz gidelim bakalım.
Uzaktan telefonun sesi geldi. Böyle açtım. Ahizeyi kaldırdım. Bunlar başladılar görüşmeye. Ben IP Communicator ile entegre benim Jabra'nın bir telefon kablosuz AIS'si var. Onu kullanıyorum duruma göre. Fena değil yani. Reklam yapmaya gerek yok ama isterseniz hani kendi masa telefonunuza veya Cisco'nun özellikle bazı setleri var. Heat set dediğimiz setler. Onlar da gayet performanslı, başarılı setler. Özellikle bir tanesi noise cancellation'da gayet iyi. Yani açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla onları da kullanabilirsiniz bu tarz communicator'la. Tabii communicator eski bir teknoloji, onu söyleyeyim. Yani çünkü Call Manager hemen hemen tüm versiyonlarında desteklenmekle beraber günün sonunda bayağıdır var yani. Ben bilmiyorum artık hangi versiyonda çıktığını. Stabil, düzgün, kullanılan masaüstü telefon modeli bu. Peki, tamam, çok konuştuk. Hadi kapatalım görüşmeyi. Kapattık. Tamam, arkada görüşmemiz bitti. Yaklaşık bir saat görüşüldü. 11.10'dan yapılan çağrılara bir bakalım bugün içerisindeki. Arayalım bakalım. Arayan caller ID 11.10. 11.20'yi aramış. Yaklaşık 59 saniye görüşülmüş. Tıkladığımız zaman da o görüşmenin içeriğine, ses içeriğine burada çok net bir şekilde erişmişiz. Play tuşuna basarsak aralarında yapılan görüşmeyi de dinleme imkanımız, içerisine dahil olma imkanımız var. Tabi bunu bir metin olarak bu sonraki feature'ları açıklarken gösterilecek şeyler bunlar. Burada bir görüşme metni olur. Bu görüşme metnini iki taraf karşılıklı konuşurdular birbirlerine. Nihayetinde de o görüşme metni içerisinde keywords search dediğimiz işte ana materyal kelime neyse onları aramayla ilgili ekstra uygulamalarımız var. Tamamdır. Ses örneğiyle ilgili baktığımız zaman da yaptığımız uygulamalar temelde bu şekilde. Burada daha farklı konularımız var. Fakat bunlar dediğim gibi diğer içeriklerde paylaşılacak şeyler. Hadi gelin biraz toparlayalım artık.